buluşup bin ah işitmeye ve görünmez dizginlerle isyan etmeye geldik. Bayanlar baylar hoş geldiniz. Herkese keyifli akşamlar, keyifli cumalar diliyorum. Saatimiz 21.30. İstanbul'da yağmurlu bir hava var. Tam bir canlı yayın havası. Ben Arda Gündoğdu. Bugün enteresan bir konuyla sizlerle olacağız arkadaşlar. Hemen canlı yayınımızı açarken Instagram'ı da aktifleştirelim. Aktifleştirdik. Evet, güzel. Şimdi bugün Burak hocamın acil bir dersi çıktı. Acil bir dersi çıktığı için tabii ki de her zaman söylediğim gibi eğitim her şeyden önce gelir. O yüzden o yetişmeye çalışacak yayına. Yetişemezse de biz devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar bu arada camı açık bıraktım. Dışarıdan çok güzel yağmur sesi geliyor ama hani rahatsız olunuyor mu olmuyor mu bilmiyorum. Geliyor mu ses yayına, gelmiyor mu? Geliyorsa beni uyarırsanız hemen şeyi kapatabilirim. Şimdi artık bizim müziklerimiz de var. Bundan sonra canlı yayınlarımızda müzikler de olacak. Arkada çalacak. Bunu da size söyleyeyim. Burada seviyesiyle alakalı da konuşabiliriz. Yavaş yavaş izleyicilerimize gelmeye başladı. Erhan Hocam hoş geldin. Sen de hoş geldin ve biz de hoş geldik. Gerçi sen üzülürsün, bugün Burak Hoca yok. Ben yalnızım. Yalnız yayın yapacağım ama olsun. Hoş geldin tekrardan. Şimdi bir dakikalığına müsaade isteyeceğim sizden. Canlı yayınımızı bir kontrol edeceğim. Instagram'ımızı bir kontrol edeceğim. Anladığım kadarıyla bir problem gözükmüyor gibi ama yine de kontrolümüzü yapalım. Hemen bakıyorum arkadaşlar. Bu arada siz nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler umarım yerindedir. Evet. Her şey okey gözüküyor. Bir problem gözükmüyor. Şimdi bugün ne konuşacağız? Bugün şunu listeledik. Bugün şuna çalıştık. Dünyada tarihten bugüne kadar yapılmış binlerce kültür var biliyorsun. Binlerce bir kültür, gelenek var, adetler var, örfler var. Tabii bunların getirdiği aksiyonlar var ve bu aksiyonlarla beraber yaptığımız işte bazı nasıl söyleyeyim size, bazı hareketler var aslında. İşin özü hareketler. Instagram'dan Üstün Bey yazmış. Teşekkür ederiz. Üstün Hocam'la da bir projemiz var. Yakında onu da sizlerle paylaşacağız. Bir sponsorluk hikayemiz var. Kendisi de çok iyi bir girişimcidir. Adana'nın iyi iş adamlarından bir tanesidir. Ona da selam olsun buradan. Şimdi geleneklerimize gelelim. Dünyadaki tüm geleneklere gelelim. Bu arada bununla alakalı yani nasıl söyleyeyim? Kimisine saçma gelir. Kimisine mantıksız gelir ama kimisi der ki abi bu işte örnek veriyorum 100 yıllık kültürdür. Ve biz bundan vazgeçemeyiz. Ve bunu onlardan da vazgeçiremezsiniz bu arada. Yani bizim de geleneklerimiz çok fazla. Bizim de hikayelerimizde var bu mevzular. O yüzden ben evet modern hayata çok uymuyor bu gelenekler. Ama yine de saygı duymak lazım. Yine de anlayış göstermek lazım. Şimdi ufak ufak arkadaşlar listemize geçelim. Bu arada ben tekrar bir yayın kontrolü yapacağım. Müsaade ederseniz hem Instagram'ı takip ediyorum hem YouTube'u takip ediyorum. İki yerde yayın yapmak kolay olmuyor. Umarım başaracağız. Evet, şimdi ufak ufak listemize geçelim arkadaşlar. Listemizi açalım. Hindistan'a gidiyoruz. Herkes hazırsa Hindistan'dan başlayabiliriz. Bu arada abone olursanız çok sevinirim. Beğenirseniz çok seviniriz. Erhan Hocam müzikle alakalı, müzik seviyesiyle alakalı bir check yapar mısın bize? Normal mi yoksa yüksek mi alçak mı, ona göre düzenleyebiliriz. Biz başlayalım ufak ufak. Şimdi arkadaşlar Hindistan'da ayak yıkama geleneği diye bir şey varmış. Bazı düğünlerde damadın ayakları gelinin ailesi tarafından yıkanırmış. Saygı ve tevazu göstergesiymiş. Yani niye ayak yıkamanın nesi tevazu göstergesi bilmiyorum ama çok iğrenç bir gelenekmiş bu arada. Peki devam edelim.
Ee, Ender İslamoğlu yok. Gelirse birazdan Ender hocam da düşerse yayına hemen zaten bize selam verecektir. Şimdi devam edelim. Güney Kore'de damatlar evlendiğinde arkadaşları tarafından ayağına balıkla vurulurmuş. Abi çok iğrenç bunlar ya. Dayanıklılığını test etmek için yapılırmış bu. Yani balıkla vurmak, birincisi hangi balıkla vuruyor? Hani dikenli bir falan balık olabilir. İkincisi yani bu ayakla alakalı tuhaf, çirkinmiş. Şimdi biraz daha şu Erhan hocamın söylediğinden dolayı müziği biraz daha kısalım ki sesimiz net duyulsun. Peki İspanya Domates Festivali, yani İspanyolca'da La Tomatina diye geçiyormuş arkadaşlar. Binlerce kişi birbirine domates fırlatır. Bunu mutlaka görmüşsünüzdür bu arada. Toplumsal birlik amacı taşıyormuş ama hani domates atma konusu bana hep şey gelir. Yani hani nimetle şaka olmaz vardır ya bizde. Bence de nimetle şaka olmaz abi. Yani bir tarafta insanlar açlıkta kırılırken bir tarafta milletin birbirine domates atması çok hoş değil. Ama işte gelenek, bir şey diyemiyoruz. Peki Japonya'ya gidiyoruz şimdi. Japonya'da bebek ağlatma yarışması varmış arkadaşlar. Sumo güreşçileri bebekleri ağlatmaya çalışıyormuş. Ağlayan bebeğin uzun ömürlü olacağına inanılıyormuş. Bunun bir de şeyi vardı. Namahage diye bir kültür var orada. Bu yani Google'a yazın Namahage diye. Çıkacaktır. O Namahage'de böyle korkunç, biliyorsunuz onların böyle fantastik maskeleri var, canavar maskeleri. O bebekleri onlar korkutuyor ve onların kültüründe de şöyle bir gelenek var. Korkuyla eğitim diye bir şey var. Yani çocukları bebekken korkutup işte ona saygı gösterme. Bana çok şey gelmiyor, insani gelmiyor açıkçası. Yani bir insanı korkutarak neyi öğretebilirsin bilmiyorum. Evet bir şeyler öğrenir ama ne kadar sağlıklı öğrenir ya da psikolojisi, travması olur mu olmaz mı? Onu bilemem açıkçası. Peki devam edelim. Kenya'da Masai sıçrama dansı varmış abi. Nedir bu? Erkekler ne kadar yükseğe zıplarsa o kadar güçlü ve iyi bir eş adayı sayılırmış. Bu da ilkel bir gelenek. Yani erkek üzerinden güç göstergesi. İşte erkeği samana vuralım, tarlaya vuralım gibi bir şey yani. Ama dediğim gibi abi işte gelenek olunca hep kökleri çok eskilere dayanıyor. Tarihe dayanıyor kökleri yani. Tarihe dayanınca da bu sefer bugüne uyarlayamıyorsun onu. Uyarlayamayınca da demode kalıyor. Peki İskoçya'da gelin kirletme geleneği. Oo, ismi kötüymüş. Peki okuyalım. Gelin ve damat düğünden önce yiyecek ve çamurla kirletilir. Birlikte her zorluğa katlanılacaklarını simgelermiş. Yani mantık güzel ama hani şey gibi bizim hastalıkta ve sağlıkta hikayesi gibi ama niye fiziken kirleniyorlar yani? Enteresanmış. Peki yeni ülkemize geçiyoruz. Dünyayı geziyoruz bugün. Hemen bakıyoruz. Liste kayboldu, bir dakika. Nerede listemiz? Evet şurada. Peki. Almanya'da tabak kırma geleneği, bu şeyde de var. Yunanistan'da da var ama Yunanistan'ın neden yaptığını bilmiyorum. Almanya'da arkadaşlar düğünden önce tabaklar kırılırmış. Kırılan tabakların uğur ve bereket getirdiğine inanılırmış. Bu da çok köklü bir geleneğe benziyor. Ama hep bir kırma var. Niye bilmiyorum. Geldik Türkiye'ye. Türkiye'de kına gecesi yapılıyor biliyorsunuz. Kına gecesi de düğünden önce gelinin ellerine yakılır. Hem uğur hem de kötü ruhlardan koruma amacı taşırmış. Yani biz kınayı herkes yakıyor ama neden yapıldığına dair eminim birçok insanın fikri yoktur. Bu sayede biz de bunu öğrenmiş olduk. Neden kına yakıldığına dair. Bu arada Instagram'da bir problem var mı diye bakıyorum. Yok galiba, her şey normal işliyor. Peki devam edelim.
Endonezya'da sümkürmeme geleneği varmış. Toryalarda cenazeden sonra bir süre sümkürmek ayıp sayılır, ölüye saygı için yapılırmış. Yani ne demek istiyor? Cenaze varsa birisi vefat ettiyse bir süre kimse herhalde yani sümkürmüyor. Yani sümkürmek zaten normalde de kaba bir davranış, yani insan içinde yapmıyorsun. Demek ki bu babalar insan içerisinde kaptırıyorlar. Normalde ki hani bari cenazede yapmayın gibi bir gelenek çıkmış diye düşünüyorum. Bu da ilkel bir şey. Brezilya'da Amazon kabilesi karınca eldiveni. Ne demekmiş bu? Genç erkekler eldiven içinde bunu biliyorum. Eldiven içerisinde binlerce acı veren karıncayla sınavdan geçer cesaretlerini kanıtlamak için. Abi bir eldivenin içine ısıran karıncalardan koyuyorlar. Bu ısıran karıncalar baba elini sokuyor içine. Bir süre duruyor. Aslında işte güç, erkeklik, cesaret, dayanıklılık falan filan oradan geliyor. Peki Yunanistan'da tabak kırma, söylediğim gibi eğlencelerde tabak kırmak neşeyi ve kötü ruhları simgelermiş. Ya bu, siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama geçmişte hep böyle bir insanların ruhlarıyla alakalı bir savaş var. Yani işte kötü ruhlar var, iyi ruhlar var. Ruhunuzu temiz tutun, ruhunuzu bilmem. Abi bu ruhla niye bu kadar uğraşmışsınız bilmiyorum. Ya bugün böyle bir şey yok ya. Eczaneye gittiğinde ruhuma iyi gelen bir şey ver diyemezsin mesela. Neden? Çünkü bilim çağında yaşıyoruz. O zaman işte bilimin olmadığı yerde abuk subuk şeyler böyle orayı kapatıyor. Yani şimdi bir insanın beyni boşsa abuk subuk fikirlerle doldurabilirsiniz ama dolu bir beyni ancak daha dolu bir fikirle doldurabilirsiniz. O yüzden geçmişe baktığında dediğim gibi insanları hep ikna etmek üzerine, insanları hep kandırmak üzerine çalışmış bu sistemler. Yani işte Hinduizm'de de var aynı hikaye. İşte 5000 tane tanrıları var. Abi yani 5000 tane tanrı nasıl bir lüks? Anladın mı? Yani istersen birini istediğini seçip ona inanabiliyorsun ve var hani istersen buna inan diyor, istersen buna inan diyor. Ya bu böyle bir şey değil ki abi. Yani bu bir yürekten gelen bir şey olması lazım ama işte dediğim gibi kültür abi. Gelenek, kültür. Geçmişten babası da öyle yapmış. Bugün önceki de öyle yapmış, inanmış. Şimdiki adam da öyle inanıyor baktığında. Peki devam edelim. Gana'da renkli cenazeler oluyormuş. Cenazeler adeta festival tadında düzenleniyor. Ölümü değil, hayatı kutlamak için. Bak bu güzel, biliyor musun? Yani ölüm kötü bir şey. Hakikaten dünyanın sonu ve filmin bittiği yer. Ama geride kalanlar için, yani çünkü siz öldüğünüzde bilimsel açıklaması bunun insan öldüğünü anlamıyormuş. Yani uyumak gibi, hani uyuduğunda nasıl uyuyorsun ve uyanıyorsun. Endonezya Toraya kabilesinde, evet hocam listede var ama sen söyledin, teşekkür ederiz, o yüzden tekrar gündeme getirmeyiz. Ama biliyorum bunu, Toraya kabilesi ölü giydirme töreni de var, aynen öyle. Bu ölümden sonraki, hani herkes şunu merak ediyor ya, öldükten sonra ne olacak? Ya abi bırakın bunlarla uğraşmayı. Bunlarla uğraşmayı bırakın ya. Abi hayatınıza bakın, yarına bakın, bir sonraki güne bakın. Bundan 5 yıl sonrasını düşünün. Belki ileride işte çoluğunuzla, çocuğunuzla ya da sevdiğiniz insanlarla neler yapacağınızı düşünün. Bırakın ölümden sonra ne olacağını. Kimse bilemez. Bunun cevabını kimse veremez. Bilimin de böyle bir açıklaması yok. Evet, ilimin var böyle bir açıklaması ama yani oraya gidip de geri gelen, işte ya gel gittim şöyle oldu böyle oldu diyen de birisi yok. O yüzden cevabını bulamadığınız sorularla hayatınıza vakit kaybettirmeyin. Bırakın, zaten zamanı gelecek bir gün. Herkes için geçerli olan bir şey bu. O yüzden ben hep şunu düşünüyorum ve şunu savunuyorum, daha doğrusu düşünmekten ziyade. Sizi bugün kafanızı kurcalayan ama size fayda sağlamayan şeylerle vakit kaybetmeyin. Hayatınıza fayda sağlayacak şeylerle vakit harcayın. Çünkü zamanı gelecek elbet her şey. Geldiğinde o zaman anlarız hepimiz başımıza ne geleceğini.
Ne demiş Erhan Hocam? Mezardan çıkarıp yeni elbiseler giydirip geri koyuyorlar. Evet abi, yani işte diyorum ya, çok saçma kültürler var. Yani ölmüş adamla niye uğraşıyorsun abi daha? Yani adam ölmüş, bitmiş, adamı hala yaşatmaya çalışıyorlar yani. Dur ya, bir anı daha, hani adam 90 yaşında, abi bir anımız yok, hadi bir anı daha yapalım falan gibi, böyle saçma sapan. Ya bu arada bunun şeyi de var. Ee, Bir hafta falan birlikte yaşıyorlar. Evde koyuyorlar abi ölüyü. Bir odaya koyuyorlar ve onunla bir hafta yaşıyorlar. Böyle delilik bunlar yani. Peki, geldik Çin'e. Bazı bölgelerde gelin düğünden önce haftalarca ağlarmış. Mutluluk gözyaşıdır ve evliliği kutsarmış. Mesela ben de arkadaşlar bunu anlamam. Mesela ağlamak dediğin şey, evet, genelde mutluluktan ağlarsın ama ağlamak genelde hüznün dışa vurumudur ya, üzüntünün dışa vurumudur. Hani üzüntüden ağlamak biraz şeydir, zordur yani. Pardon, sevinçten ağlamak biraz zordur. Ama bu evlilik öncesi kadın üzerinde kurulan bir hegemonya var. Yani zaten bir pres dönemi, bir stres dönemi. Zorla ağlatmaya çalışmak bana çok işkence gibi geliyor. Acayip işkence. Yani niye ağlatıyorsunuz abi insanları? Zaten ya mutlu değilsen, ben hep şey diyorum ya abi, bu kadar ağlıyorsan gitme abi, yani evlenme. Evlenme bu kadar ağlıyorsan. Çünkü eziyet çekiyorsun kendine de, evleneceğin insana da. Instagram'a da bakalım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Devam ediyoruz konumuza. Tekrar hani sonradan gelen arkadaşlar için de söyleyeyim. Bugün dünyadaki tüm tuhaf gelenekleri konuşuyoruz. Erhan Hocam, sen de arada bulursan bilgiler ekle bize. Belki bizim listemizde olmayan şeyler de çıkabilir. Biz listemize devam ediyoruz arkadaşlar. Peki, Fransa'ya, Avrupa'ya geldik. Tuvalet çorbası geleneği. Düğünden sonra gelin ve damat çikolata ve yemek artıklarıyla dolu tencereyi birlikte içer, birlikteliği simgeler. Anladınız mı bilmiyorum ama tekrar okuyacağım. Fransa'da düğünden sonra gelin ve damat çikolata ve yemek artıklarıyla dolu tencereyi birlikte içer, birlikteliği simgeler. Yani neden mesela? Neden mesela yani? Çok iğrenç değil mi? Çok iğrenç abi. Düşünmek bile istemiyorum. Peki, Finlandiya, karı koca taşıma yarışı. Erkekler eşlerini sırtlayarak yarışır. Ödül genelde eşinin ağırlığınca biradır. Bak bu güzel abi işte. Bak bu güzel bir gelenek mesela. Hani Finlandiya'daki kadınların profillerini bilmiyorum ama bu güzel abi işte, bak yarışma tadında. Peki, Moğolistan'a gidelim. Sütlü çaya kurban kanı damlatılır. Kötü ruhlardan korumak için. Hoppa, bak gene ruh. Gene ruh abi. Abi bu ruh hikayesi çok enteresan. Meksika Ölüler Günü, bunu biliyorum, çok iyi biliyorum. Hatta Desperado'nun ikinci filmini izlediyseniz, ki izlemişsinizdir mutlaka, orada bunu işliyorlar. Bu Johnny Depp'in de oynadığı filmden bahsediyorum. Ölüler Günü'nü işliyorlar. Ölü akrabaların ruhları için mezarlıklarda kutlamalar yapılır. Ölüm yaşamın parçası olduğunu simgeler. Yani kutlama yapmak doğru mu bilemiyorum ama anmak güzel bir şey. Bir de yani aynı fikirde miyiz bilmiyorum ama insanlara hep böyle, mesela kaybettiğimiz insanlar var ya, hep böyle üzülerek anmak mı doğru, yoksa gerçekten hani eminim ki işte bizi hayatta bırakıp giden insanlar bizim mutlu olmamızı istiyorlardır. Mutlu olmamızı isterler ama biz de onlar için mutlu olsak daha iyi değil mi diye düşünüyorum açıkçası. Peki, Çekya'ya gidiyoruz abi. Elma atma geleneği. Bekar kız elmayı kapıya atar. Nereye giderse gelecekteki eşini
o taraftan geleceğine inanılır. Yani bir kız eline elma alıyor, bir kapıya fırlatıyor. Neden kapıya fırlatıyor onu bilmiyorum. Elma ne tarafa giderse kapıya vurduktan sonra işte onun kısmeti, biz kısmet diyelim ona. Kısmeti oradan geliyormuş ona. Öyle diyorlar. Peki. Filipinler'de düğünde misafirler gelin ve damadın kıyafetlerine para iğneler. Ha, bu bizde de var. Bereket için yapılır. Bu artık bizde bereketi geçti, ihtiyaca döndü. Kültürden çıktı çünkü yani şu an bugün bir düğün yapmak herhalde ortalama bir düğünü herhalde 500 bin ile 1 milyon arası yaparsın, bilmiyorum. O kadar şey geçti ki, üzerinden zaman geçti ki muhtemelen 1 milyonu falan buluyordur. O yüzden bizdeki hikaye destek olmalı. Yani evet, bereket eyvallah ama bereketli olması için destek olman lazım. O yüzden önemli. Peki Küba'da ne diyor? Quinceañera'ymış arkadaşlar ismi. Genç kızların 15 yaşında kadınlığa adım attığını kutlayan büyük bir törenmiş. Bilimsel olarak nedir bunun açıklaması? Bir kadın ya da bir erkek. Ya bir de bu şey hikayesini çok hoşlanmıyorum ben. İşte genç kız bir kadın olma hikayesine hoşlanmıyorum. Sponsor olursanız evlenmek istiyorum demiş Erhan Hocam. Erhan Hocam, sponsor bulursam seni evlendirmekten ziyade sana sen nasıl olduğunda bir şey veririm, ne derler, bir koltuk veririz, seni ekibe dahil ederiz biz sponsor bulursak. Sen nasıl olduğun için çalışabilirsin, bizim için beraber çalışabiliriz daha doğrusu. Sen nasıl olduğundan ziyade, ama evlenmek, yani sen evlenilecek birisini bul, bakarız hocam. Ona bakarız. Evet, 2000'i geçtik bu arada ama o Burak hocamın problemi. O yüzden muhatabım ben değilim. Onunla, o geldiği zaman onunla görüşürsün. Devam edelim programımıza. Japonya'da yeni yılda ilk tapınak ziyareti sessizlikle yapılırmış. Yeni yılın huzurlu geçmesi için. Şimdi size bir pencere açacağım. Arkadaşlar, en iyi olduğunuz arkadaşınız, en iyi geçindiğiniz, işte keyif aldığınız arkadaşınız. Hiç böyle yan yana oturup hiç konuşmadan beraber oturduğunuz oldu mu mesela? Hiç konuşmadan. Sadece oturun. Yani o an ne yapıyorsanız, işte film mi izliyorsunuz, denize mi bakıyorsunuz, ne bileyim işte oyun mu, hiç konuşmayın mesela. Ya size bir şey söyleyeyim mi? Dünyanın en konforlu şeyi olabilir bu. Hiç konuşmadan birlikte vakit geçirmek. Bakın, bunu eşinizle yapabilirsiniz, bunu arkadaşlarınızla, herkesle yapabilirsiniz. Bazen sessizlik ilaç gibidir. Suskunluk ilaç gibidir. O yüzden bazen sevdiklerinizle birlikte susmayı da öğrenin. O zaman da konuşmak daha keyifli oluyor. Peki. Devam ediyoruz. Rusya'da gelin damat düğünde beraber bardak kırar. Parçaların çokluğu evliliğin uzunluğuyla ilişkilendirilir. Yani saçma bir gelenek. Tut ki bardak ikiye bölündü. Ne olacak? Evlilik kısa mı sürecek? Adı üstünde gelenek. Peki devam edelim. Sudan'da zorla ağlatma geleneği. Gelin evlendiği için ağlamazsa ailesine saygısızlık olurmuş. Mutlaka ağlamalıymış. Ya bu da bizimkine benzer, kına gecemize benzer bir hikaye. Avustralya'da Didigero ile ruh çağırma. Aborjinler müzikle doğa ve ruhlarla bağlantı kurarlarmış. Ya hocam, bırakın adamların ruhlarını ya. Adamların ruhlarını bırakın ya. Peki Türkiye'ye geldik. Asker uğurlama. Yani asker uğurlama da bir gelenek aslında. Askere giden gençler konvoy ve eğlenceli uğurlanır. Moral vermek için yapılır. Ben çok moral verdiğini düşünmüyorum açıkçası. Çünkü askere giden bilir. Yani ben şey anlamında söylemiyorum bunu ama moral vermek için havaya silah atmak, işte yolları durdurmak, başkalarını, yani birisi benim bilmem neyim askere gidiyor ya da ben askere gidiyorum diye beni hiç tanımayan insanları rahatsız etmek de
çok hoş değil açıkçası. O yüzden her şey tadında güzel. İtalya'da yeni yılda mercimek yeme geleneği. Parayı ve bereketi simgelediği için yılbaşında mercimek yenir. Çok fakirceymiş ya. Yani mercimek. Ve ben çok severim mercimeği bu arada ama yeni yılda da mercimek yemem abi. Peki Peru'da yastık kavgası. Bazı köylerde düğün sonrası damadın gücünü göstermek için yastık kavgası yapılırmış arkadaşlar. Yine damadı. Bu arada İtalya demişken çok pardon. Şöyle bir şey hatırlıyorum. İtalya'da Sicilya tarafında evlendiği zaman bir erkekle bir kadın bütün köylerdeki evleri tek tek gezerlermiş ve para toplarlarmış. Yani ama sadece gelinle damat. Gelinle damat bütün köyü dolaşır tek başına para toplarmış. Bu da benden ekstra bir yeni bir gelenek olsun. Yani gelenek var zaten de ben liste dışı olduğu için söyledim. Peki Norveç'te erkekler sevdiklerine kendi yaptıkları ahşap kaşıkları verirmiş. Bu da sevgiyi simgeliyormuş. Kaşık yapıyor ve hediye ediyor eşine. Peki güzelmiş. Devam edelim. Tayland'da her evde küçük ruh evleri vardır. Ruhların gönlünü hoş tutmak için yemek bırakılır. Arkadaşlar şimdi bu ruh hikayesinden çıkamıyorum. Çünkü yani ruhun abi ya kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz ama insanlar galiba gelişmeye istemiyorlar. Ya da işte diyorum ya sana inanç doğrultusunda yapılıyor ya bazı şeyler. Onu kırmak istemiyor belki de. Ya abi ruh gözükmeyen bir şey nasıl yemek yiyecek? Yani bunu mantık almıyor ama başka bir duyguyla şey yapıyorlar, kabulleniyorlar ve seviyorlar. Belki çok fazla kurcalamamak lazım. Çünkü en nihayetinde gelenek dediğim gibi. Devam edelim. Listemizi kaybettik. Peki. İngiltere'de kapalı mekanda şemsiye açmak uğursuzluk sayılırmış. Bu şemsiye de ya bildiğim kadarıyla bizde de bir uğursuzluk hikayesi var ama onu tam hatırlamıyorum. Hatırlayan varsa yazabilir bu arada bana. Onu çok hatırlamıyorum yani. Nepal'de inek tapınması. İnek kutsaldır. Özel festivallerde onurlandırılır. Evet bu çok yaygın bir gelenek. İnekler kutsaldır. Hatta Hindistan'da da aynı hikaye var. Hatta Hindistan'da trafik bile ineklerin yönüne göre, yani şimdiki durumunu bilmiyorum ama ineklerin yönüne göre şekil alıyor trafik. Onu da biliyorum. Hindistan'da enteresan bir yer. İran'da düğün masasında sembolik eşyalar olur. Tuz, şeker, Kur'an-ı Kerim ve başkaları evliliğin bereketi içinmiş arkadaşlar. Yani olabilir. Türkiye'ye geldik tekrar. Hıdrellez biliyorsunuz. Dilekler tutulur. Ateşlerin üstüne atlanır. Bereket ve sağlık için. Bu da çok keyiflidir. İnsanların umutlarıyla alakalı bir şeydir. Yani 100 yıl sonra da yapılsa kimseye bir zararı yoktur. O yüzden çok net yapılabilir diye düşünüyorum. Hiçbir problem, hiçbir mahsur yok burada. Peki. Kanada'da kirli dans geleneği, bazı bölgelerde gelin ve damat para toplamak için komik danslar yaparmış. Yani mesela şöyle bir sisteme geçilse. Şimdi insanlar eminim ki şu anda ben eşimle evleneli 6 yıl oldu. 6 yıl önce de zordu. Şimdi bunun 10 katı eminim daha zor. Düğün yapmak, işte buna bir ekonomik para çıkarmak, evini bir taraftan düzmek, yani doların 41-42 olduğu bir ülkede, her şeyin dolarla olduğu bir ülkede evlenmek hakikaten şu an deli işi. Bu arada evlenmek deli işi değil. Düğün yapmak deli işi. Yani sen bugün düğün yapacağın, işte Ahmet'e Mehmet'e yapacaksın. Adamlar gelecekler, oynayacaklar. Sana affedersin bir çeyrek altın ya da gram altın takacaklar. Gidecekler bir de arkandan seni eleştirecekler. Böyle düğün mü olur, şöyle düğün mü? Bugüne kadar düğüne gidip de
düğünü beğenen görmedim ben yani. Hep bir eleştiri vardır. Mesela ben düğünlerin çok gereksiz olduğuna inanıyorum artık. Hakikaten gereksiz olduğunu inanıyorum. Çünkü maksimum 4 saat vakit harcıyorsun. Ve gerçekten gönlünden geçen evlenen insanın düğününe gidip ya da nikahına gidip ona destek olmaksa nikahında da destek olabilirsin. Nikah bile olmasa o insanla birebir görüşüp yine ona destek olabilirsin. İşte burada biraz gelenekler erozyona uğruyor diye düşünüyorum. Çünkü ben illa düğüne gideceğim, düğünde takacağım. Niye abi? Yani niye? Mesela. Ya bırak insanlar mutlu olsunlar. Sen de elinden geleni yap. Ne kadar yapabiliyorsan. O yüzden biz biraz işi şey yapıyoruz. Hani yönünü çeviriyoruz hep ki ondan sonra bize patlıyor her şey. Peki İzlanda'da el sıkışma ile anlaşma bağlayıcı sözleşme kabul ediliyormuş. Yani söz senettir hikayesi. Birbirinin elini sıkarsan senet yapmış gibi büyük sorumluluk. Tebrik ederim. Kore'de doljanki denen çocuğun önüne nesneler konurmuş. Seçtiği nesne çocuğun geleceğini belirlermiş. Saçmaymış. Yani ne alakası var? Çocuk çok alakasız bir meslekte seçebilir diye düşünüyorum. Peki. Mısır'da gelin damat ilk gece bal yer. Tatlı bir hayat için. Bunların hepsi umut. Etiyopya'da kabilesel geçiş törenlerinde yüz izleri açılır. Bayağı kesiyorlar arkadaşlar. Kimlik ve cesaret göstergesiymiş. Bu da çok ilkel bir gelenek. Polonya'da düğünle damat gelinle dans etmek isteyenlerden para toplarmış. Bir daha okuyayım bunu. Damat gelinle dans etmek isteyenlerden, ya örnek veriyorum, işte gelinin babası dans etmek istiyor ya da gelinin akrabası, damadın bilmem ne. Damat bunlardan para topluyormuş. Enteresan. Amerika'da Cadılar Bayramı Halloween zaten biliyorsunuz hepiniz. Kostümler giyilir, şeker toplanır. Yine kötü ruhları kovmaktır amaç. Ama ne yaparsanız yapın, dünyadaki kötülükleri kovamıyorsan ruhları hiç kovamazsın abi. O yüzden önce buradakileri kovmak lazım. Devam edelim. Türkiye'ye geldik yine. Nazarlık geleneği biliyorsunuz. Kötü gözlerden korumak için mavi boncuklar takılır. Koruyup korumadığını bilemem. Hiç şahit olmadım. Yani koruduğuna da korumadığına da şahit olmadım. O yüzden tatlı bir gelenek deyip kenara koyuyorum. Bir de nazar boncuğunun şöyle bir şeyi var. Şimdi herkes bir şekilde nazar boncuğu orasında, burasında, evinde bilmem nesinde, kapısında bilmem nesinde duruyor. Ya o zaman kimin gözü değiyor abi? Yani herkesin nazar boncuğu varsa ve herkes nazar boncukluk bir hayat yaşıyorsa gerçekten o zaman kimin gözü değiyor? Mesela var mı bu soruya cevap verecek birisi? Mesela benim evimde nazar boncuğu var. Niye abi? Abi göze geliyoruz ya. Kim abi o? Kim o göze gelen? Yani bak bu senin kendine yaptığın büyük bir zarar. Ben sana söyleyeyim hocam. Ya bu düşüncede kim varsa onu söylüyorum. Herkesin birbirine nazarı değiyor. Peki herkes nazar boncuğu takıyor. O zaman kim abi bu birbirine nazar değdirenler? O zaman bu işe yaramıyor bu boncuk. Değil mi? İki ihtimal var. Ya sen kendini kandırıyorsun ya da o boncuk neredeyse işe yaramıyor. Gelenek, kültür, bir şey diyemezsin. Peki, İsviçre'de dev kar figürü yakılırmış. Ne kadar hızlı patlarsa yaz o kadar sıcak geçecek denilmiş. Enteresan. İsviçre olunca tabii söz konusu kardan gelenek olmazsa olmaz. Yani güzel. Nijerya'da damat gelinin ailesine tam yere kapanarak saygı gösterimiz. Bu şey herhalde böyle tapma hikayesiyle alakalı olabilir. Yani tabii tapma hikayesi başka. Ona bir şey diyemem. Devam edelim. Bu arada arkadaşlar 122 kişi bizi izliyor.
Instagram'dan da dostlarımız, arkadaşlarımız bizi izliyor. Abone olursanız, yorum yaparsanız çok sevinirim. Az kaldı. Kısa bir süre sonra inşallah abonelik ve katıl özelliklerimiz açılacak. Açıldığı zaman da bize katılırsanız, gerçekten abone olursanız, hype'larımızı puanlarsanız çok seviniriz. Sizin için büyüyoruz gerçekten. Büyüdüğümüzü görmek de çok keyifli. Aynen bu şekilde hız kesmeden devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Hemen bir su içeyim. Şimdi neredeyiz? Çin'e geldik. Vietnam'a, Alaska'ya gidiyoruz. Babalar, Alaska'ya gidiyoruz. Alaska'da yarışmalarda dudak çekme oyunu yapılır. Soğuğa dayanıklılığı simgelermiş. Dudak çekme oyunu şu mu acaba? Böyle mi çekiliyor bilmiyorum. Peki. Çin'de kaşık kaşıklama diyorlar. Düğün sonrası aile üyeleri geline yemek yedirir, birlikteliği simgelermiş. Yani kaşık kaşıklama. Vietnam'da özel günlerde lotus çiçekleri yemeklerde kullanılır. Saflığı simgeler. Yani bence keyifli. Lotus çiçeği yeniyor mu bilmiyorum tabii ama en nihayetinde çiçek. İsrail'de düğünde damat ayağıyla bardak kırıyormuş. Evliliğin kırılganlığını hatırlatıyormuş. Abi adamların şeyi bile ofansif ya. Yani adetleri bile ofansif. Hollanda'da ayakkabı içinde hediye. Çocuklar Aziz Nikolas'ın ayakkabılarına havuç koyar. Karşılığında hediye alırmış. Bu biraz daha Hristiyanlıkla alakalı bir şey galiba. Sadece Hollanda'da değildir diye düşünüyorum. Japonya'da bunu herkes bilir. Çay seremonisi. Arkadaşlar çay, hani hep burada bir ek bir bilgi vereyim. Çay hep şey diyoruz ya, işte bizim Karadeniz'den. Hayır abi. Çayın ana vatanı şeydir. Orta Asya'dır. Japonya'dır. O bölgelerdir yani çayın ana vatanı. Hatta çay kelimesi de oradan gelmiştir. Çünkü C-H-A-I olması lazım. Çay onlardan çıkma bir şeydir. Biz sonradan bize geldiğinde devşirilmiş olarak gelmiştir. Bir bilgi daha vereyim. Bizde Karadeniz'de biliyorsunuz tekne kaptanlarına reis derler. O reis de Portekizcedir. Portekiz'den gelmedir. Reis İngilizce'de aslında kral demektir. Reisler. O döne döne bizde reise dönmüştür. Ama gerçeği odur. Portekiz'den gelmedir. Onu da söylemiş olayım. 2 tane ekstra bilgi verdik. Şimdi 37 dakika oldu. Devam edelim hızlıca. Türkiye'ye geldik. Sünnet düğünü. Erkek çocuklarının sünneti kutlamayla yapılır. Geçiş ritüeldir. Ya bu burada abi çok şey söylemek istiyorum ama buraya es geçeceğim. Erhan Hocam ne yazmış? Çin Yao kabilesine kadınlar saçlarını kesmiyormuş ve Guinness Rekorlar kitabına girmiş. Hem uzunlukları hem beyazı nedeniyle 80 yaşında kadın 2 metreye varan simsiyah saçları varmış. Ferment. Bu şey hocam, fermente edilmiş pirinç suyuyla yıkıyorlarmış. Bu ne biliyor musun? Bu şeyde Azerbaycan'da da bir dönem şey vardı. Bak güzel hatırlattın, onu da söyleyeyim. Kadınlar evlenene kadar genç kızlar bıyıklarını kesmezlerdi. Bir dönem Azerbaycan'da yaşadım. Oradan biliyorum yani. Mesela bazen görürdük işte. Şimdi muhtemelen çalışmıyordur o gelenek de. Biz 90'lı yıllarda oradaydık. O zaman vardı mesela. Ya mesela bizim alt komşumuz vardı galiba. 80 yaşına kadın, bayağı benim gibi bıyığı vardı abi kadının. Evlenmediği zaman kesmiyorlarmış. Yani sadece bıyığı mı onu bilmiyorum tabii. Öbür türlüsü çok kötü. Peki devam edelim. Sünnet düğünüyle alakalı. Şimdi arkadaşlar bu sünnet düğünü yani işin dini tarafını konuşmayacağım. Onu ben şey yapmak istemiyorum. Konu haline getirmek istemiyorum ama sağlıklı bir şey olduğu kesin. Yani o eyvallah. Hani bunu dünya şeyde kabul etmiş yani. Sağlık örgütleri, bilim de kabul etmiş. Ama bir şey var. Arkadaşlar şimdi bizim neslimiz ve bizden önceki nesil biraz böyle hani teşne olduğu için, hani vur kafasına bir şey olmaz, düşer kalkar nesil olduğumuz için biz
Bizde çok travma kalmamış sünnetlerimizden. Eminim olanlar olmuştur ama daha ziyade hepsi keyifli hatırlanan, güzel hatırlanan şeyler. Ama şimdi bir çocuk için, bir erkek çocuğu için, bilinci yerinde bir çocuk için bir yerinin kesildiğini görmek çok hoş bir şey değil. Ve şu an günümüz çocukları da hassasiyetleri tavan olduğu için travma kalıyor hepsinde. Yani sen kalmaz diyorsun ama 10 yıl sonra göreceğim ben. 10 yıl sonra çıkacak o travma ya da 15 yıl sonra göreceğim. Başka bir şekilde çıkacak. O yüzden ben sünnetin hep şöyle yapılmasını destekliyorum. Çocuk doğar doğmaz eğer bir problemi yoksa, elverişliyse yani sünnet olmaya, daha kendinde değilken yapılmasını destekliyorum şahsen. En azından büyüdüğünde o çocuk sonradan tekrar oyunu yaşayıp neden böyle bir şey yaşadığını bile bilmeden böyle bir travma yaşamasın diye. Erhan Hocam, verdiğin bilgi için de teşekkür ederim. Hızla devam edelim abi. Hindistan'da geçmişte dul kadınlar beyaz giyermiş, artık toplumda eleştirilen bir gelenek haline gelmiş. Bak, şimdi geldik abi söylediğim yere. Geçmişte olan şeyler bugün eleştiriliyorsa işte zamanı bitmiş demektir. Anlatabildim mi demek istedim? Bak, Hindistan'da yaşanmış bu. Dul kadınları ötekileştirmişler, ırkçılık yapmışlar. Siz beyaz giyin demişler Hindistan'da. Şimdi bunu demişler ki hayır, böyle bir şey olamaz. Tıpkı işte zamanında işte Hitler'in yaptığı o zalimlikten sonra o zaman 80 milyon Alman Hitler'in peşinden gitmiş abi. Herif dünyayı affedersin kıymış geçirmiş. Ama şimdi bugün Hitler'in hiyisini konuşamazsın. Ha, bu iş böyle işte. Peki İsveç'te prensese öpücük gelin düğünde kaybolursa damadı başka biri öpebilirmiş. Yani niye gelin kayboluyor? Bir, damadı niye başkası biri öpüyor? Bu da iki, saçma bir gelenekmiş. Pakistan'da ayakkabı saklama oyunu, gelinin ailesi damadın ayakkabılarını saklarmış, damat fidye ödermiş. Bu bizdeki kapı açılmıyor, pasta kesmiyor hikayesi gibi bir şey herhalde. Macaristan'da çorba geleneği, gelin ve damat birlikte çorba içer, hayatı paylaşmayı simgelermiş. Yani sıradan bir gelenek. Kenya'da tükürükle selamlama, bu neymiş böyle? Masailer selamlaşırken birbirine tükürürmüş, dostluğun işaretiymiş. Kabile geleneği. Peki, hızlıca devam ediyoruz. Biraz hızlanalım. Neredeyiz? Tamam, şurada. Kamboçya'da ölen kişiler için sembolik düğün yapılırmış. Hayalet düğünü deniyormuş buna. Arkadaşlar, bu konuya tekrar geleceğim. O yüzden devam edeceğim şimdi. Fransa'da şarap çarkı geleneği, şarap fıçıları düğünlerde dans ettirilirmiş. Bu biraz şey herhalde. Viking şeyi gibi olabilir. Peki. Moritanya'da gelini şişmanlatma geleneği varmış. Evlilikten önce gelin bol bol yemek yiyilerek şişmanlatılır, zenginlik göstergesiymiş. Türkiye'ye geldik. Türkiye'de yağmur duası, yani daha ziyade köylerde yapılır. İşte yağmur yağsın diye dua edilir. İşte belli bir din alimi öncülüğünde. Eleştirebilirsin. Yani yağmur dediğin şey coğrafi bir olay. Dua ile yağsaydı dünyada kurak bir yer kalmazdı. Yani böyle bir mantık yürütüyorum. Yani yürütün diye söylüyorum. Bir tarafta 6 ay boyunca aralıksız yağmur yağarken kuzey bölgelerde, aşağılarda çöl bölgelerinde yağmur yağmaz. Dua ile olsaydı dediğim gibi dünyanın hiçbir yerinde kuraklık olmaz. Her yer yemyeşil olurdu, yağmurla dolardı. Keşke öyle olsa bu arada ama bu işler öyle olmuyor maalesef. Dünyanın bir döngüsü var, coğrafyanın, ekosistemin bir döngüsü var ve sen bunu bozamazsın yani. Hiçbir şekilde bozamazsın. Peki, şimdi
Devam edelim. Çok güzel bir yere geleceğiz şimdi. Arkadaşlar Hindistan'da Holi Festivali diye bir şey var. Bu Holi Festivali baharın gelişini kutlayan renk festivalleri. Antik dönemden beri özellikle tarım toplumlarında verimlilik ve iyi hasat için kullanılmış. Güzel. Instagram'da canlı yayın duruyor Erhan Hocam. Sen nereye bakıyorsun bilmiyorum ama sen nasıl olduğunun canlı yayını şu anda açık. Sen benim kendi hesabıma bakıyorsun, orada göremezsin. Ben şu anda canlı yayını görebiliyorum. Şimdi devam ediyoruz listemize. Neredeydi listemiz? Evet. Meksika'yı anlattık. Mesela Türkiye'deki en güzel... Bak şimdi burada kalalım biraz bu anlatacağım gelenekte. Çünkü bizim geleneğimiz. Türkiye'de bayramlaşma geleneği, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda aile ve akraba ziyaretleri yapma geleneği Osmanlı'dan bu yana devam ediyor. Toplumsal bağları güçlendirir. Bakın arkadaşlar, şimdi neyi ne için yaptığımızı unutuyoruz bazen. Bunu yani bunu söylemem gerekiyor. Şimdi biz zamanında çocukken işte şeker bayramı derdik mesela Ramazan bayramına. Neden şeker bayramı derdik? Mesela var mı fikri olan? Mesela var mı fikri olan? Niye şeker bayramı diyorduk? Çünkü Ramazan'da sonra bayramda herkes birbirine şeker ikram ediyordu. Yani şeker tadında bir bayram hikayesi vardı. O zaman gerçekten adı bu arada Ramazan bayramı olabilir. Yani ismine takılmayın bunun bu kadar. Tamam mı? Şimdi bugün sen çık şeker bayramı diye bir markanın bayram içeriğini yaparken Ramazan bayramı yerine şeker bayramı yazdık diye bizi putperest ilan ettiler. Bizi din düşmanı diye ilan ettiler. Ya nasıl yorumlar yazıyorlar biliyor musunuz? İnanamazsınız. Ya kardeşim, neden bu kadar düşmanlık yapıyorsunuz? Yani ben oraya bunu yazmak zorunda değilim. Bunu kutlamak zorunda da değilim ama işte bak bu toplumsal hezeyana giriyor. Sen bayramda sevdiklerinle bir araya gelmek yerine güzel şeyler yaşamak yerine oturup Instagram'da düşmanlık yapıyorsan hocam sen ya bu topluma yararlı bir adam değilsin ve hiçbir zaman olamayacaksın. Şimdi eskiden bayramlarda, Kurban Bayramı'nda, işte Ramazan Bayramı'nda herkes sevdikleriyle vakit geçirirdi, birbirine giderdi. Şimdi bayramlar tatile döndü. İnsanlar tatil yapıyorlar. Haklılar da yapmakta. Çünkü akrabalık ilişkileri bozuldu. Herkes birbirine düşman olmuş durumda. Herkes kavga ediyor. Ya bir de yılda bir kere görüyorsun insanları. Akrabalık ilişkileri eskisi gibi değil. Hiç eleştirmiyorum. Bak hiç eleştirmiyorum. Artı parantez hepinize de şunu söyleyeyim. Hiç kimseyi kınamayın abi. Yani sizi arayanı aramayanı soranı kimseyi kınamayın abi. Abi hayat değişti artık. O geride bıraktığınız 90'larda yaşadığınız seksi yok abi öyle hayatlar artık. Yani bunu daha ziyade bizim büyüklerimiz yapıyor. İşte ya aramıyorsun etmiyorsun. Ya o kadar koşturan bir hayat yaşıyoruz ki aklımıza bile gelmiyor. Çok özür dilerim ama gerçek olan şey bu. Yani bir gün boyunca evde bomboş otursan al eline telefon tamam abi ara ama öyle bir hayat yok artık. O yüzden hakikaten kimseyi kınamayın. Hakikaten kimseyle aranıza ya beni aramıyor işte sormuyor artık koptu benden. Abi kimse kimseden kopmaz ya. Ya hiç gerek yok böyle şeylere. Hakikaten hiç gerek yok. Fazla anlam yüklemek, bazı şeylere fazla anlam yüklemek her zaman onu odağından şaşırır. Sizinle beraber olanlarla yola devam edin. Sizin varlığınızı eleştirenlerde de ilk durakta otobüsten inin diye söylerim. Naçizane benim tavsiyem. Şimdi şu listeyi devam edelim, listeyi bitirelim. Ondan sonra yine bu sohbete döneriz. İskoçya'da Highland Games diye bir şey varmış. Highland Games antik savaş eğlenceleri ve kas gücü yarışmalarından gelen geleneksel oyunlarmış. Bugün kültürel miras ve turizm için tekrar düzenleniyor. Çin
Yeni yılı var biliyorsunuz arkadaşlar. Çin takvimine göre kullanılan bir yılbaşı. Tarihi 3000 yıl öncesine dayanıyor. Aile birleşimi ve atalara saygı içerir. Mesela biz şeyi söylediğimizde geçmişe hep böyle bir yad ediyoruz ya, atalarımızı falan övüyoruz. Acaba biliyor muyuz gerçekten atalarımız bizim için ne yapmış? Mesela bir kurcalamak lazım. Yani çok daha fazla minnet duymamız gereken şeyler yapmışlar. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere. O yüzden biraz daha iyi öğrenmek lazım diye düşünüyorum. Peki. La Befana İtalya'da Epifani günü olarak 6 Ocak'ta kutlanıyor. Halk arasında yaşlı bir kadının çocuklara hediye getirmesiyle ilgili bir gelenek. Roma döneminden kalan pagan inanışlarıyla bağdaştırılmış bir pagan inancıymış bu. Yaşlı bir kadın çocuklara hediye getiriyormuş arkadaşlar. İlk Roma döneminde çıkmış. Roma döneminden de bugüne kadar devam ediyor. Devam edelim. Fransa'da Bastille günü 14 Temmuz'da Fransız devriminin simgesi olarak kutlanır. Tarihsel bir anma ve milli birlik geleneğidir. Evet, güzel. Kenya'da Masai Sir Simpson Ceremonies, ergenlik ritüelleri, Masai topluluğunda gençlerin ergenliğe geçişi yüzyıllardır süregelen bir kültürel eğitim ve toplumsal kabul ritüeliymiş. Yani bu anladığım kadarıyla burada şöyle bir mevzu var. Birçok toplumda özellikle geçmişte çocukların ergenliğe girdiği dönem böyle bir şey haline getiriliyor. Çok önemli bir olay haline getiriliyor. Bunu da bir şekilde süslemek istiyorlar. Böyle süslüyorlar. İşte her şeyin ne derler? Hepsinin bir hikayesi var yani aslına bakarsan. Peki. Brezilya'da samba ve karnaval, bunu herkes bilir. Koloni döneminde Afrika kökenli ritüellerle harmanlanan dans ve müzik geleneği bugün hem turistik hem de sosyal bir kültür mirası haline gelmiş. Zaten biliyorsunuz karnavalları, Brezilya karnavallarını. Galler'de şiir ve müzik yarışmaları geleneği Orta Çağ'dan bu yana Galler kültürünü ve dilini canlı tutmak için yapılmış. Bak harika bir şey bu. Bence bizde de yapılmalı. Norveç 17 Mayıs Anma Günü, Norveç Anayasası kabulü anısına kutlanan resmi bir bayram. Yüzyıllar boyu ulusal kimliği pekiştirmek için devam eden bir gelenek. Norveç Anayasası'nın kabulü demişler. Peki 52 dakikayı devirdik, devam edelim. Bilgiye doyuyoruz abi. Umarım keyif alıyorsunuzdur bu arada. Endonezya'da Sessizlik Günü, tam benim sevdiğim işte. Bali'de Hindu toplulukları tarafından uygulanan yılbaşı, dünya ile iletişim kesilip içe dönük bir arınma günü kutlanır. Abi mükemmel bir şey. Bak mükemmel bir şey. Yani şu sessiz olabilmeyi bir başarabilsek. Bak hocam, bir başarabilsek var ya. Yani hep çenemizden kaybediyoruz. Babalar, arkadaşlar, Romalılar, dostlarım, kardeşlerim, hep çeneden kaybediyoruz. Hep kemiksiz dilimizden kaybediyoruz. Peki. Sona yaklaşıyoruz galiba listemizde. Evet, ufak ufak sona yaklaşıyoruz. Şimdi nereye geldik? Yunanistan'da Paskalya. Paskalya sadece Yunanistan değil, Bizans döneminden beri süregelen Paskalya kutlamaları, dini tören ve halk oyunlarıyla birleşir. Burada şöyle bir hikaye var. Biliyorsunuz bu Hazreti İsa çarmıha gerildiğinde bir yaşlı kadın, bu bir hikayedir, rivayettir tabii ki de yani. Çarmıhın önüne gelir, elinde de yumurta sepeti vardır. Mikrofonuma vurdum, özür dilerim. Yumurta sepetini yere koyar ve Hazreti İsa'ya böyle bakıp dua ederken o kanlar şeye gelir, yumurtaların üstüne gelir. Ve ondan süre gelen işte o yumurta boyama hikayesi odur. Yani Paskalya odur aslında, ama orada tabii kötü bir hikayeden böyle bir ritüel çıkarılmış. Bir şey diyemezsiniz. Bu da Hristiyan aleminin, ya bizde de var böyle hikayeler biliyorsunuz. Antik pagan kökenli yaz kutlaması, bu da son galiba
İsveç Midsommar diye çiçek ve dans ritüelleriyle yazın gelişini simgeliyorlarmış. Aslında bizdeki Hıdrellez gibi bir şey olabilir arkadaşlar bu. Evet, şimdi yaklaşık dostlarım 90 tane gelenek öğrendik bugün. Bugün 3 Ekim Cumartesi günü saat 22.25'te tam 90 tane yeni gelenek öğrendik. Bence güzel bir şey. Bir şey öğrenmek güzel bir şey. Bilmediğimizi duymak güzel bir şey. Şimdi yani bunu uzatabiliriz de ama bilgi de bir noktaya kadar doyuruyor, bir noktadan sonra sıkıcı hale geliyor. Çok da fazla sıkıcı hale gelmesin derdindeyim. O yüzden böyle ufak ufak genel kültür, ufak ufak bilgiler. Bu arada hani biz buna çalışıyoruz ya, biz de öğreniyoruz abi. Yani hep her programda şunu söylüyorum. Ya abi biz bunları biliyoruz da oturup anlatıyoruz. Hayır abi. Biz bunlara çalışıyoruz, öğreniyoruz. Ondan sonra gelip burada sizlerle paylaşıyoruz ki birlikte öğrenelim. Her şeyi biliyorsunuz. Birlikte daha keyifli olur. Şimdi ben son olarak şöyle bir konuya değinmek istiyorum. Dünyada şey derdinde değilim. Yani sevgi, kardeşlik, barış mesajları falan vermeyeceğim ama dünyada hangi inançtan olursanız olun, hangi kültüre ait olursanız olun, hangi yemeği seviyorsanız sevin, hangi cinsel eğilime, yönelime sahip olursanız olun, bunların hiçbirisi bir başkasıyla ters düşmenizi gerektirmiyor. Ya da bir başka bir insan evladıyla kavga etmenizi gerektirmiyor. Bir insanla kavga etmek demek, onun inancına, ideolojisine, tercihine, ekonomik durumuna, bunların hiçbirisiyle alakası yok. Tam olarak bayram örneğini verdim ya, yine onun altını çizeceğim. Kendinizle uğraşmaya dönerseniz eğer başkalarıyla uğraşmaktan, o zaman hem etrafınızdakileri kazanırsınız hem kendinizi kazanırsınız. Kuşak çatışmaları bunun zaten en başını getiriyor. Yani sizi birileri aramıyor mu? Aramasın abi. Bırak aramasın. Sen birini aramak için mesela Kandil'de herkes birbirini arıyor değil mi? Bu da bir kültür bu arada. Bunu da söyleyelim. Hani listede yok ama ben şu an ekleyeyim. Mesela Kandiller de bir kültürdür. Ama öyle bir şey yoktur. Yazılı bir metin yoktur. Kandiller var diye. Bir tek Kadir Gecesi'nin olduğu gün vardır. Diğer kandiller yok. Ama böyle bir gelenek olmuş. Ya bunu şimdi eleştirme abi. Bu eleştirilecek bir şey değil. Kötü bir şey değil. Yani diyorum yani bunu dini yönden buraya bir sayfa açmayacağım. Çünkü ben din alimi de değilim. Dinin olmadığını savunacak bir adam da değilim. Ben bunu burada konuşacak adam değilim. Yani bunu çok iddia edenler konuşabilirler. Ama bir şey var. Şöyle bakmak lazım konuya. 100 yıl öncesinde yaşanmış, 100 yıl sonra da yaşanacak diye bir şey yok. Tamam mı? 100 yıl önce yaşanmış bir şeyi 100 yıl öncesinde geri bırakın hocam. Bugün 2025 yılının Ekim ayında oturup bundan 300 yıl önce yazılan işte geleneği, kültürü, adetleri, bilmem neleri tartışmayalım ya. Ya bırakın abi kim neye istiyorsa inansın ya. Ya bırakın abi kim nasıl yaşamak istiyorsa öyle yaşasın. Temel mevzu şu. Birbirinize zarar vermediğiniz sürece hiçbir problem görmüyorum ben hayatta. İstersen krem peynire tap. Cem Yılmaz'ın söylediği gibi. İstersen maymuna tap, istersen ağaca tap. Beni hiç ilgilendirmiyor. Ama sen bunu yaptığın için gelip beni ötekileştiriyorsan ya da ben senin kadar kuvvetli duygulara sahip olmadığım için beni ötekileştiriyorsan, başta söyleyeyim kardeşim, yaptığının hiçbir kıymeti yok. Çünkü sen zaten başta inandığın şeye ihanet ediyorsun. İşte Burak hocamla konuştuk ya, Ramazan'da oruç tutup her akşam trafikte birilerine ana bacı sövenlere söylüyorum. Hocam yapma boşu boşuna, kendine ihanet ediyorsun. Boşu boşuna aç kalıyorsun, söyleyeyim. Kurbanda kurban kesip dolabını etle dolduranlara söylüyorum. Yazık günah boşu boşuna
hayvanların canını alıyorsunuz, bir de paranıza kıyıyorsunuz. Çünkü onun amacı başka. Yani onun amacı fakir fukara doyurmak, evlerine hiç et girmemiş insanlara yardımcı olmak, destek olmak, öyle değil midir? Biz hani şeyden geliyoruz ya, komşun açken sen tok yatmamalısın inancından geldiğimiz için. Şimdi bunların kim yapıyor abi? Kim uyguluyor bunları? Kimse uygulamıyor. Ama sorsan oho, kimsenin ayağı yere basmıyor. Kimsenin ayağı yere basmıyor. Çünkü biz öyle bir hale gelmişiz ki arkadaşlar, inancımızı bile el alem ne der diye yaşıyoruz. Yani kendi doğrularımızı bile el alem ne der diye yaşıyoruz yani. Kendimiz için değil bak. Ya bu senin yaradanla senin aranda olan bir duyguyu bile el alem ne der diye tıraşlayıp modifiye edip ona göre davranıyoruz. Sen koyun mu kestin? Ben daha büyüğünü kesmem lazım. İşte Kandil'de ben daha çok arayacağım. O aramadan ben aramalıyım. Abi bu ne ya? Bu ne abi, bu ne? Niye bu zulmü yapıyorsunuz ki kendinize? Bakın arkadaşlar, dünya çok kötü bir yere doğru gidiyor. Birileri dünyada savaş çıkarmak istiyor. Yeter bu kadar barışçıl hayat deyip birileri dünyada savaşlar çıkarmak istiyor. Ve görüyorsunuz şu son 3 yıldır yapılan zulümleri. Şimdi ben adını kullanamıyorum çünkü arkadaşlar anında bize şey veriyorlar, uyarı veriyorlar. Maalesef her yer şey olmuş. O yüzden adını kullanmıyorum. Yani emeklerimizi çöpe atmak istemediğim için adını kullanmıyorum. Yoksa kullanmakta bir mahsur yok. Buna çanak tutuyoruz biz de. Nasıl çanak tutuyoruz biliyor musunuz? Hatırlıyor musunuz? Bir teknoloji hikayesi konuşmuştuk. İşte dolar yakma, telefon kırma, arabaya kırma bilmem ne. Ya ben şimdi bir restoranda yemek yiyorum abi. Bir tane adam geliyor, kafama bayrak açıyor, beni ötekileştiriyor. İşte sen burada nasıl yemek yersin, bu adamlar şuna hizmet ediyor. Ya arkadaşım, ben şu an İstanbul'un Kadıköy'ünde ya da Mecidiyeköy'ünde bir yerinde maaşla çalışan, işte öğlen çıkıp keyifli bir yemek yemek isteyen bir adamım. Sen beni o protest halinle beni o şeyin içine nasıl çekebiliyorsun? İşte tam olarak bundan bahsediyorum. Ben protesto ediyorum. Ben kınıyorum. Sen de kınamalısın. Sen de buna katılmalısın. Evet, ben dünyadaki zulümde her şeyi kınıyorum. Her şeyi protesto ediyorum ama baba sen istiyorsun diye değil. Bak burada bir vicdan var. Bu vicdanı sızlatan her şeyi kınarız abi. Buraya dokunan her şeyi eleştiririz. Her şeyi kınarız ama bazı abilerin ideolojik mevzuları tatmin olsun diye değil. Eğer benim düşüncemle ya da benim bir yediğim yemekle orada milyonlarca insan ölüyorsa zaten burada başka bir problem var. Bu benim yemek yememle alakalı bir şey değil yani. O yüzden bu işte kafelere taşlamak, kafelere basmak, bilmem neler birlikte yapalım. Arkadaşlar Türkiye birlik olabilen bir ülke olsaydı şu an gerçekten refah seviyemiz çok daha iyi olurdu. Biz birbirimize vurmayı çok seviyoruz maalesef. Yani işi şeye getirmeyeceğim, siyasete getirmeyeceğim. Ufak ufak da kapatacağım. Ama tekrar söylüyorum. Yanınızdaki, kıyınızdaki, üstünüzde, altınızda oturan insanlar gün gelecek sizin en yakın dostlarınız olacaklar. En yakın ihtiyaç duyduğunuz insanlar olabilirler. O yüzden herkese bir hoşgörü kapısı, herkese bir güler yüz. Onlar size göstermese bile, ben hep söylüyorum, bir insana edebileceğiniz en güzel küfür, onun yüzüne bakıp sadece gülümsemek olmalı. Ben bunun gülümsemenin altında milyonlarca kibirle de söylenebileceğini ama sadece bir tebessümle de yapılabileceğini düşünüyorum. O yüzden kim sizin hakkınızda ne düşünürse düşünsün. Kendinizden vazgeçmeyin. Kendinizi değiştirmeyin. Yüreğinizde hep mutluluk olsun. Yüreğinizde hep iyi insan olmak, iyi bir birey olmak olsun ki
iyilik her zaman bulaşıcıdır. Çok teşekkür ederim. Bana eşlik ettiniz bu akşam. Güzel bir yayın oldu. Güzel bir program oldu. Güzel şeyler öğrendik. Umarım faydalı olabilmişizdir. Şuradan ufak ufak müziğimizi kapatalım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Pazar günü bir aksilik olmazsa tekrar canlı yayınımız var. Kendinize iyi bakın. Keyifli akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.